안개가 되어 날아나. Kırmızı Başlıklı Kızın Hikayesi'nin 2. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin, çünkü bir önceki bölümde masalın anlatıldığı dönemin şartlarından, kurdun olası gerçek kimliğinden ve kızın dramatik yalnızlığından bahsettik. Bu bölümde ise kaldığımız yerden, yani kızın büyükannenin kulübesinin önünde beklediği yerden masalımıza devam ediyoruz. Bu masalda birçok ortaçağ halk masalı gibi ormanın derinliklerinde ve bir kulübede geçer. Dönem Avrupa'sının aşırı yağışlı iklimi kıtada ciddi bir orman popülasyonu yaratmış ve kıta balta girmemiş ve topraktan bakıldığında gökyüzünü göstermeyen ormanlarla kaplanmıştır. Bu imajı kafanızda canlandırabilmeniz amacıyla Nicolas Cage'in bir şövalye oynadığı ve konusunun bir cadıyı bir şehirden diğerine sevk etmek için orman boyunca yapılan yolculuk olan Cadılar Mevsimi isimli filmdeki orman sahnelerini hatırlayabilirsiniz. Veya Robin Hood veya Kral Arthur'un tekrar tekrar çekilen filmlerindeki orman sahneleri bu imaja uygundur. Dolayısıyla kız kulübeye girdiğinde ormanın ortasında yaşayan, bunu tırnak içerisinde söylüyorum, öz bakımı yetersiz yaşlı bir kadınla kurdu birbirinden ayıramamasının nedenini masal türünün özelliklerini bir tarafa bıraksak dahi fiziksel gerekçelerle de anlayabiliriz. Çünkü kulübe büyük ihtimalle çok karanlıktır veya en iyi ihtimalle loştur. Ancak masallar kültürün bilge tarafını temsil ederler ve bu bilgeliği kuşaktan kuşağa aktarabilmek amacıyla sembol diliyle yazılırlar. Dolayısıyla olay örgüsünün kurgu mekanını karanlık ve sık ağaçlı bir orman olarak algılamak yerine ormanı ilk insandan bu yana kültürümüz üzerinde bıraktığı izlerle algılamak ve masalı bu şekilde yorumlamak gerekir. Bu bakış açısından ormanlar başlangıçtan bugüne kadar irademiz dışında var olan, bizim için bilinmezlerle dolu ortak korkularımızın yeşerdiği ve barındığı mekanlardır. Freud'un öğrencisi Jung'un deyişiyle insanlığın karanlık tarafı, yani bilinçaltıdır. Ve kız bu karanlık tarafta yol almakta ve genel olarak edebiyatta değişimi, hayattaki değişim ve dönüşümleri sembolize eden bir kapının eşiğinde durmaktadır. Buna karşılık kulübe ise insanı, bilincini, düşünebilme, üretebilme, durumları ve doğayı değiştirebilme potansiyelini ifade eder. Burada kulübenin kapısı ormanla, yani insanın bilinçaltı korkularıyla, yani kötü olanla kulübe arasında, yani insanın aklı, yani iyi olan arasında bir sınırdır. Ve kız bu milyon senelik iyi kötü mücadelesinin sınırında bir cephesine şahit ve taraf olmanın eşiğindedir. Taraflar ise kurt ve büyükannedir. Zaten masalın orijinal ismi Kırmızı Başlıklı Kız değil, ancak büyükannenin hikayesidir. Ancak bu ayrımı anlayabilmemiz için tarafları biraz tanımamız gerekir. Dönem tahmin edeceğiniz gibi hastalıkların toplumdaki yaşlı ve bilge kadınlar tarafından şifalı otlarla tedavi edildiği bir zamandır. Sağaltıcı veya şifacı denen bu insanlar kadim zaman bilgilerine sahiptirler. Ancak bu bilgi tedavi için olduğu kadar zehir yapımında da kullanılabilir. Dolayısıyla karanlık bir tarafı da vardır. Ancak hastalıkların tedavisinde kilise dua önermektedir. Bilginin ayırdığına varamaz, zehirciler ve şifacıları aynı anda cadı ilan ederek toplum hayatının dışına iter. Cadı avları bu anlamıyla da Ortaçağ Avrupa'sında bilginin toplum hayatının dışarısına itilmesidir. İşte kızın büyükannesi toplum dışına itilerek tecrit edilen şifacı bilge kadınlardandır. Ve kulübede yaşaması itibariyle insan aklını ve iyi tarafı temsil eder. Buna karşılık ormanda yaşayan, korkuları ve kötü tarafı temsil eden kurt veya kurt adam ise dönem kilisesinin dokümanlarında şeytanın çocuğu olan cadının insanlara zarar vermek amacıyla form değiştirmiş halini temsil eder. Burada inanın hangisi masal hangisi gerçek ben de anlatırken karıştırıyorum. Kız kapıdan geçerek kulübeden içeriye girer. Kurdun telkiniyle tezgahın üzerindeki eti yer, şarabı içer. Üzerindeki elbiseleri tek tek çıkartır, sobada yakar ve yatağın yanına yaklaşır. Ve ardından o çok iyi bildiğimiz "büyükanne senin kulakların neden bu kadar büyük" ile başlayarak "büyükanne senin ağzın neden bu kadar büyük" ile sona eren aşırı dramatize edilmiş sahne gelir. Ancak bu sorgulamanın sonunda kız yatakta yatanın büyükannesi değil ancak kurt olduğunu anlar ve kulübeden kaçar. Kurt kızın peşinden gider. Kurt kızı ormanda kovalaya dursun, biz kulübede yaşananlara daha yakından bakalım. Şöyle ki kurt kulübeye gelir, büyükanneyi keser, pişirir ve yer. Dönem Avrupa'sında insanların açlıktan yamyamlığa başvurduğunu bir önceki videoda detaylı olarak konuştuğumuz için burada detayına girmiyorum. Arkasından kızın tezgahın üzerinde yediği et büyükannesinin eti, içtiği kan, içtiği şarap büyükannesinin kanıdır. Dolayısıyla kız da yamyamlık yapmıştır. Ancak tek bir farkla ve bu aradaki tek fark
hikayenin akışını değiştirdiği gibi masalın ana teması açısından da önemlidir. Konuşması tatsız bir konu olsa da içerik itibariyle iki tip yamyamlık vardır. Bunlardan ilki insanların zor zamanlarda, savaş gibi, kıtlık gibi zor zamanlarda besin bulamadıkları için birbirlerini yemeleri sonucu ortaya çıkan yamyamlıktır. Ve Ortaçağ Avrupa'sında sıklıkla rastlanır. Örneğin Hansel ve Gretel isimli masal bu konuyu anlatmak üzere kurgulanmıştır. Veya bizim hikayemizde kurdun kulübeye geldikten sonra büyük anneyi yemesi bununla alakalıdır. İkinci tip yamyamlık törensel veya ayinsel niteliktedir. Burada kabilede ölen yaşlı insanlar onlardaki bilgeliğe sahip olmak amacıyla ölümlerinden sonra yenirler. Ki bunun zirve noktası pazar günleri kilisede Hz. İsa'nın eti ve kanının temsilen ekmek ve şarapla yapılan ayinler buna örnektir. Bizim hikayemizde de kız kulübeye girdikten sonra tezgahın önünde büyük annesinin etini yer, kanını içer. İşte masalın başlarında hafif safiyane olarak tarif edilen, yani kurdun baştan çıkartmasıyla yoldan çıkarak kulübeye gecikmeli olarak varan veya kulübede büyük anne ile kurdun ayırdına varamayan kız tezgahın önündeki ayinden sonra bilgileşir. Sokratik bir sorgulamaya girer ve yataktakinin büyük annesi olmadığını anlar. Büyük annedeki, yani şifacı kadındaki bilgelik artık kıza geçmiştir. Ve bu kadınsal bilgelikte gerçekleri net olarak görebilmektedir. Zaten masalın sonunda da kurdu bir kadın grubunun yardımıyla alt edecektir. Ancak elbiselerini neden sobada teker teker yaktığı, kulübenin dışında yaşananlar ve kurdun ölümü bir sonraki bölümde. Görüşmek üzere.